Merhaba arkadaşlar, mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün faydaları saymakla bitmeyen, şifa deposu olan bir bitkiden bahsedeceğim arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz bu ebe gömeci bitkisi. Eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur ve faydalarını da biliyor olabilirsiniz ama bugün çok farklı olan bir faydasından bahsedeceğim ve özellikle bu kış aylarında bu tarif sizin çok işinize yarayacak ve çok faydasını göreceksiniz eminim ki. Görmüş olduğunuz bu bitki ebe gömeci bitkisi arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi bakın evimizin hemen bahçesinde kendiliğinden yetişen bir bitki. Kökünü sökmediğiniz sürece böyle aralarından sadece böyle birkaç yaprağını böyle dallarını kopardığınız sürece sürekli kendini tazeleyen, büyüyen bir bitki. Şu görmüş olduğunuz da tohumları oluyor. Bakın tohumları döküldükçe yerlere tohumları dökülürse yeniden bitki oluşuyor. Özellikle Akdeniz'de, Ege'de, pazarlarda da çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Çok fazla tüketiliyor. İç bölgelerde belki çok fazla olmayabilir ama kesinlikle herkesin kullanmasını tavsiye ederim. Yani faydaları gerçekten saymakla bitmez. Özellikle bugün öksürüğe, astıma, alerjiye, soğuk algınlığına, solunum yolu enfeksiyonlarına faydasından bahsedeceğim. Çünkü bildiğiniz gibi bu kış aylarında her gün öksürükle, soğuk algınlığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Koronadan sonra da influenza, korona, bu ve buna benzer hastalıklardan sonra geçmek bilmeyen öksürüklerle gerçekten karşı karşıyayız. Ebe gümecini bu şekilde tazeyken de kullanabilirsiniz. Bitkiyi kurutarak çayını da yapabilirsiniz. Her zaman temin edemiyorsanız bu şekilde tazesini kurutup yine çayını da tüketerek faydasını görebilirsiniz. Ebe gümecinin çayını tüketmenizi tavsiye ederim. Öksürüğü kesmek için her gün bir bardak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çayını yaparak çayını tüketebilirsiniz. Tabi bu söylediğim özellikle öksürük için. Bunun yanı sıra idrar yolu enfeksiyonlarında, böbrek rahatsızlıklarında, yine karaciğere çok iyi geliyor arkadaşlar. Safra kesesine çok iyi geliyor. Ben bunları özellikle bu sebeplerden dolayı tüketiyorum. Yine kadın hastalıklarında bakın rahimle ilgili sıkıntılarınız varsa, adet olma ile ilgili sıkıntılarınız varsa, yani düzenli adet olamıyorsanız yine bu şekilde kaynatarak, suyunu tüketerek kullanabilirsiniz. Yani sürekli ilaç kullanmak yerine bu tür şifalı bitkileri kullanabilirsiniz. Çünkü kullanmış olduğumuz ilaçlar gerçekten bir yerden bir organımızı tedavi ederken diğer yerden farklı organlarımıza maalesef zarar veriyor. O yüzden her zaman evde bitkisel ilaçları kullanmaya özen gösterin. Gerçekten çünkü ilaç sektörü, ilaç şirketleri sadece kendini düşünüyor. Kendini, hayatını idame ettirmek için. Yani bir yeri tedavi ederken öbür yerden bize zarar veriyor maalesef. Bu bitkiler ise Allah tarafından doğada kendiliğinden yetişen bitkiler. Zaten uzun zamandır kullanılan bitkiler arkadaşlar. Ben mümkün olduğu kadar ilaç kullanmamaya özen gösteriyorum. Soğuk algınlığı olduğunda, öksürük olduğunda ilaç kullanmıyorum. Mesela bu sene 2 kez korona oldum. Yine ilaç kullanmadım. Bu ve buna benzer hastalıklarla böyle bitkisel yollarla tedavi etmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü gerçekten dediğim gibi ilaçlar bir yerden sizi tedavi ederken diğer yerden organlarınıza zarar veriyor. Ben ilaç kullandığımda mesela hemen karaciğerlerim etkileniyor ve enzimlerim yükseliyor. O yüzden ilaç kullanmamaya çalışıyorum. Bu şekilde bitkisel tedavileri uygulamaya çalışıyorum. Siz de uygulayabilirsiniz. Öksürük için ebe gümeci çayı yapabilirsiniz. Yine daha önceden sizlerle video paylaşmıştım arkadaşlar. Murt çayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yaban mersini de deniyor. Daha önceden sizlerle videosunu paylaşmıştım. Onu izleyebilirsiniz. İşte kış aylarında yine ada çayı, ıhlamur, keçi boynuzunun çayını yapabilirsiniz. Bunlar gerçekten öksürüğe, alerjiye, astıma, hani bronşite çok iyi geliyor. Bunları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Keçi boynuzunu kendisini yiyebilirsiniz. Pekmezini tüketebilirsiniz. Bunlar oldukça faydalı olan doğal yöntemler. Bu şekilde doğal yöntemleri tercih ederek sağlığınıza katkıda bulunun arkadaşlar. Soğuk algınlığının yanı sıra yine ebe gümecinin dediğim gibi birçok faydası var. Yemeğini de yapabilirsiniz. Ispanak gibi yemeği yapılıyor arkadaşlar. Sadece bu biraz daha böyle bamya gibi salya bırakabiliyor. Yaparken ona dikkat edebilirsiniz. Ama gerçekten tadı da oldukça güzel. Yani yenebilir. Gözlemesini yapabilirsiniz. Mesela böyle içli gözleme, katmer, bu şekilde bunlarda da kullanabilirsiniz. Ağrıları kesici etkisi var. Yine iltihap önleyici etkisi var. Karaciğerlere faydalı, safra kesesine faydalı, solunum yoluna faydalı bir bitki arkadaşlar. Yine içeriğinde birçok vitamin barındırıyor. Mineral, magnezyum, kalsiyum, yani birçok vitamin ve mineral içeriyor. Kesinlikle doğada olan bu şifalı bitkiyi siz de deneyerek şifasından yararlanın.
Özellikle dediğim gibi Akdeniz ve Ege'de çok fazla biliniyor ve tüketiliyor. Ama tabii ki doğuda da yetişiyor, iç bölgelerde de yetişiyor. Yine Akdeniz, Ege her bölgede yetişiyor ama dediğim gibi sadece çok fazla bilinmiyor. Ama eminim denediğinizde, faydasını gördüğünüzde siz de vazgeçmeyerek sürekli tüketeceksinizdir. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Deneyin, şifasından siz de şifa bulun inşallah. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.